Askeri teknolojinin yazılı olmayan bir kuralı var. Büyük ve zengin devletler icat eder, kısıtlı bütçeye sahip ülkelerse onları taklit eder. Fakat bugün savaş sahasına baktığımızda bu kuralın tamamen tersine döndüğünü görüyoruz. Dünyanın büyük gücü sayılan Amerika yıllardır ağır yaptırımlar altında ezilen İran'ın silahını alıp adeta birebir şekilde kopyalıyor. Sebebi son derece basit. Çünkü bu silah sahada gerçekten işe yarıyor. Modern savaşlarda maliyet odaklı olmanın kazandırdığını tüm dünyaya kanıtlıyor. İran devasa savunma bütçelerine veya son teknoloji sanayi fabrikalarına sahip değildi. Bu yüzden eldeki kısıtlı imkanlarla maksimum zararı verebilecek bir konsept üzerine yoğunlaştı. Ortaya çıkan ürünü Şahit 136 isimli kamikaze insansız hava aracı oldu. Tasarımı oldukça sıradan, motoru gökyüzünde bir çim biçme makinesi gibi gürültü çıkarıyor ancak hedefine ulaştığında meydana getirdiği tahribat psikolojileri berbat ediyor. Amerikan ordusu bu ucuz araçların savaşın seyrini nasıl değiştirdiğini hem Ukrayna cephesinde hem de son olarak Orta Doğu semalarında bizzat yaşayarak test etti. İran savaşı sırasında tanesi sadece 20 ila 30 bin dolar arasında olan bir drone'u durdurmak için tanesi 4 milyon doları bulan hava savunma füzeleri ateşlemek zorunda kalmak veya uçak kaldırmak Amerika gibi bir ülke için bile sürdürülemez bir kabusa dönüştü. Pentagon bu acı gerçeği kabullenerek askeri kibrini bir kenara bıraktı. Muhtemelen Ukrayna'da ele geçirilen bir İran Şahit drone'u Amerikan askeri laboratuvarlarında en ince vidasına kadar söküldü. Bu basit ama ölümcül tasarım doğrudan Amerikan sistemlerine uyarlandı ve ortaya son günlerde gördüğümüz Lucas adını verdikleri bir kopya çıktı. Tıpkı orijinali gibi maliyeti son derece düşük. Hedefe doğrudan patlayıcı taşıyan ve sürüler halinde saldırabilen bir Amerikan kamikaze drone'u bu. Dünyanın en büyük askeri gücü sahadaki o çaresizliğini yıllarca küçümsediği bir ülkenin silahını kopyalayarak aşmaya çalıştı. İşin asıl ironik tarafıysa bugün teknolojisi kopyalanan İran'ın aslında bu tersine mühendislik oyununun eski bir ustası olması. Geçmişte sahadaki roller tam tersiydi. Tahran, ağır ambargolar altındaki savunma sanayisini yıllarca Amerikan silahlarını kopyalayarak ayakta tuttu. Örneğin 1979 devriminden önce Şah döneminde Amerika'dan alınan TOW tank savar füzeleri vardı. Ambargolar kapıyı çalınca İranlı mühendisler bu füzeleri parçalarına ayırdı, mekaniğini çözdü ve Tufan adıyla kendi üretim bantlarını kurdu. Bu yerli üretim füzeler daha sonra Orta Doğu'daki birçok asimetrik çatışmada modern tanklara karşı kullanıldı. Ancak asıl büyük teknoloji transferi 2011'de yaşandı. CIA'ya ait radarda görünmeyen RQ-170 hayalet uçağı İran sınırları içinde ele geçirildi. İranlı mühendisler bu teknolojiyi milimetresine kadar inceleyip SA-2 ile Şahit 171 adını verdikleri kendi hayalet İHA'larını üretti. Bugün bölgedeki bazı devlet dışı aktörlerin elindeki gelişmiş drone kapasitesinin bir kısmı o gün ele geçirilen tek bir Amerikan hava aracına dayanıyor. Yani anlayacağınız teknoloji transferi her zaman masada gönüllü yapılmıyor. Bazen sahada zorla alınıyor. Bir zamanlar ambargoları delmek için Amerikan teknolojisini tersine mühendislikle kopyalayan İran, bugün kendi ucuz ve pratik teknolojisinin Amerikalılar tarafından çalınmasını izliyor. Söz konusu Lucas drone'u artık laboratuvarlardan çıkıp sıcak çatışma bölgelerine inmiş durumda. 28 Şubat'ta başlayan saldırılarda Amerika tarihinde ilk kez uzun menzilli kamikaze drone'larını bir savaşta kullandı. Hatta İran'a yönelik saldırılar sırasında bir tanesinin Irak'ta düştüğü görüldü. Amerika Merkez Komutanlığından Amiral Brett Cooper sahadaki durumu özetlerken bu sistemlerin artık vazgeçilmez bir parçaları olduğunu söylüyordu. Lucas, indispensable. As many of you know, and if you don't know, this was an original Iranian drone design. We captured it, pulled the guts out, sent it back to America, put a little Made America on it, brought it back here, and we're shooting it at the Iranians. Sistemin kullanım alanı sadece kara üsleriyle de sınırlı kalmadı. 16 Aralık 2025 tarihinde USS Santa Barbara savaş gemisinden yapılan test atışları bu araçların deniz platformlarından da sürüler halinde ateşlenebileceğini gösterdi. Böylece sistemin operasyonel esnekliği ve menzili denizleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Şimdi Lucas sistemini yakından inceleyelim. Proje, Amerikan ordusunun asimetrik savaş tehditlerine karşı başlattığı hızlandırılmış İHA hakimiyeti girişiminin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Drone'un üretim stratejisi 2. Dünya Savaşı yıllarına, özgürlük gemisi yani Liberty Ship konseptine dayanıyor. Temel amaç tek bir savunma şirketine bağlı kalmadan çok sayıda firmanın devasa miktarlarda ve eşi görülmemiş bir hızla üretim yapmasını sağlamak. Amerikalı askeri yetkililer bu hamleyi senaryoyu İran'ın aleyhine çevirmek olarak özetliyor.
Yıllardır bölgeyi şahit dronlarıyla sarsan Tahran artık kendi taktiğiyle ve birebir kopyalanmış teknolojisiyle doğrudan hedef alınıyor. Lucas sisteminin operasyonel kabiliyetleri görev tanımına göre iki farklı sınıfa ayrılıyor. SpectreWorks tarafından geliştirilen standart modelle Arrowhead sınıfı olarak adlandırılan uzun menzilli varyant arasındaki farklar sahadaki kullanım amacını da doğrudan belirliyor. Fiziksel boyutlarına bakıldığında her iki versiyon da yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 2,4 metrelik delta kanat açıklığına sahip. Standart model yaklaşık 6 saatlik uçuş süresiyle 822 kilometre mesafedeki hedeflere hassas vuruş ve kamikaze görevleri gerçekleştirebiliyor. Bu versiyon yaklaşık 18 kilogram ağırlığında bir harp başlığı taşıyarak nokta hedefleri imha edebiliyor. Arrowhead sınıfı ise derin vuruşlar ve istihbarat görevleri için çok daha gelişmiş bir menzil kitiyle donatıldı. Bu varyantın menzili 2778 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca taşıma kapasitesi de standart modele göre 2 katından fazla. Yani yaklaşık 45 kilogram seviyesinde. Bu artış cihazın hem daha güçlü bir harp başlığı taşımasına hem de gelişmiş istihbarat ve gözetleme sensörleriyle donatılmasına imkan tanıyor. Üretim maliyeti ise modern savaş bütçeleri göz önüne alındığında inanılmaz derecede ucuz. Tanesi sadece $35.000. Bir Tomahawk seyir füzesinin birim maliyeti 2 milyon doları aşarken Lucas'ın üretim bedelinin bu kadar düşük olması ve aradaki bu net maliyet farkı Amerikan ordusuna elindeki pahalı mühimmat stoklarını koruyarak daha uzun süreli askeri operasyonlar yürütme olanağı tanıyor. Bu tablo karşı taraf için ciddi bir maliyet asimetrisi oluşturuyor. $35.000 bir aracı havada vurmak için milyonlarca dolarlık hava savunma füzeleri kullanmak, devletlerin savunma bütçeleri üzerinde ağır bir yıpranmaya neden oluyor. İşte Lucas, hedef alınan ülkelerin hava savunma ağlarını ekonomik olarak tüketme işlevi görüyor. Yıllar önce Ukraynalıların Şahit'in bir çamaşır makinesi gibi bir sesle çalıştığını söylediğini anımsıyoruz. Amerikan varyantlarında bu durum teknik bir güncellemeyle değiştirildi. Sisteme entegre edilen sessiz elektrikli tahrik seçeneği aracın akustik izini büyük oranda düşürüyor. Bu yenilik mühimmatların hava savunma radarları ve akustik dinleme sistemleri tarafından tespit edilme ihtimalini azaltarak sızma kabiliyetini artırıyor. Şahit, verilen koordinata tek başına sağır ve kör bir şekilde uçarken, Lucas, ağ merkezli saldırılar yapabilen ve havada birbirleriyle iletişim kurarak sürü halinde hareket edebilen yazılımlarla donatıldı. Gökyüzündeki bu sürüler Starlink gibi uydu terminalleri ve burun kısmına yerleştirilmiş hareketli kameralar sayesinde ufkun ötesiyle anlık iletişim kurabiliyor. Bu sayede hareketli hedefleri adım adım takip edip avlıyor ve komuta merkezine saniye saniye istihbarat akışı sağlıyor. Üstelik bunu sadece bir kamikaze drone olarak görmemek lazım. Üzerindeki sensörler ve harp başlıkları değiştirildiğinde saniyeler içinde bir keşif platformuna veya düşman radarlarını yanıltan sahte bir hedefe dönüşebiliyor. Gelecek modellerde devreye girecek yapay zeka entegrasyonuysa sahadaki kuralları tamamen değiştirecek. Düşman GPS sinyallerini kesse bile Lucas otomatik hedef tanıma ve otonom navigasyon sistemleriyle yolunu bulup o hedefi yok etmeye çalışabilir. Amerika'nın yeni silahı savunma sanayinde başlayan yeni bir dönemi temsil ediyor diyebiliriz. Savaş alanında pahalı ve az olandan ucuz ve çok olana geçişin stratejik bir adımı atılıyor. İran Savaşı'nda ortaya çıkan saha verileri muharebe alanındaki mühimmat çokluğunun sadece yüksek teknolojiyle değil, doğrudan üretim hızıyla elde edileceğini ortaya koydu. Örneğin İran dronlarına karşı drone önleyici sistemler. Ukrayna uzun bir süredir bu dronlara karşı mücadele ediyordu. Yani bu konuda tecrübesi var. Amerika'da İran Savaşı sırasında Ukrayna'ya başvurarak şahit dronlarıyla nasıl mücadele edileceğine dair yardım istedi. Pentagon'un verilerine göre İran 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan bu yana komşularına ve bölgedeki Amerikan kuvvetlerine 2000'den fazla drone fırlattı. Ancak Ukrayna 2022'den bu yana tam 57.000 şahit saldırısıyla karşı karşıya kaldı. İşte bu devasa tecrübe farkı Amerika ve müttefiklerine Kiev'in kapısını çalmaya itti. Asıl mesele yine maliyette düğümleniyor. 20.000 ila 50.000 dolar arasındaki bir drone'u düşürmek için 250.000 dolarlık füzeler kullanmak sürdürülebilir bir yol değil. Ракети ПАК-3 у них все це є. Це важливо, дуже важливо для них передусім. Але чи це захищає від сотень шахедів, ми з вами знаємо, ні. Це не працююча модель. Але у нас дефіцит ПАК-3. Так. Наприклад, якщо ми говоримо про зброю під час війни, з якою у нас дефіцит, то ПАК-3 ракети, якщо вони нам їх дадуть, ми дамо їм перехоплювачі. Це рівноцінний обмін.
Ukrayna bu sorunun yoğun elektronik harp önlemleri, makineli tüfekli mobil yer ekipleri ve en önemlisi drone önleyicilerle çözmeyi başardı gibi. Bu küçük ve hızlı dronlar sadece 2.000 ila 6.000 dolar arasındaki maliyetleriyle şahitlerin peşine düşüp onları havada imha edebiliyor. Ukrayna bu konuda elini çabuk tuttu. Ürdün'deki Amerikan üslerine uzman bir ekip ve bir miktar drone önleyici gönderdi. Hatta Skyfall adında Ukraynalı bir drone üreticisi var. Ayda 50.000 adet drone önleyici üretip yerel ihtiyaçları aksatmadan ayda 10.000 adet ihraç edebileceğini söylüyor. Birbirinin silahlarını kopyalama stratejisi sadece Amerika ve İran arasındaki bir rekabetten ibaret değil. Tarih boyunca sahada hayatta kalmak ve güç dengesini kendi lehine çevirmek isteyen birçok devlet bu yola başvurdu. Örneğin 2. Dünya Savaşı yıllarına gidelim. Pasifik cephesinde hasar alıp Sovyet topraklarına acil iniş yapmak zorunda kalan Amerikan B-29 Super Fortress bombardıman uçakları Rus mühendisler tarafından gizlice sökülüp en ufak vidasına kadar kopyalandı. Bu tersine mühendislik operasyonu sayesinde Sovyetler Birliği Tu-4 adıyla kendi ilk nükleer bombardıman gücüne kavuştu. Aynı taktiği Asya kıtasında da görüyoruz. Çin, hava kuvvetlerini modernleştirmek için Rusya'dan satın aldığı Su-27 savaş uçaklarını büyük bir titizlikle inceleyip bu gelişmiş platform üzerinden kendi yerli J-11 uçaklarını geliştirdi. Çin donanmasının bugünkü küresel gücünün arkasında tarihin en ilginç satın alma operasyonlarından biri yatıyor. 1998 yılında Pekin, Sovyetler dağıldıktan sonra Ukrayna'nın elinde yarım kalan Varyak uçak gemisini satın aldı. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere bu gemi Çin'e giderken boğazlarımızdan geçmişti. Gemi aslında Macao'da dev bir yüzen kumarhane yapılacaktı. Ancak Çin tersanelerine çekildiğinde kumarhane planı sessizce rafa kalktı. Çinli mühendisler Sovyet tasarımını baştan aşağı inceleyip modernize etti. 2012'de Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning adıyla denize indi. Pekin yönetimi bununla da yetinmeyip geminin tasarım konseptini kopyalayarak tamamen yerli üretim olan ikinci uçak gemisi Shandong'u inşa etti. Çin'in denizlerdeki yükselişi kopyalanmış bir Sovyet gövdesi üzerinde başladı. 1945'te ise Almanya modern piyade tüfeklerinin atası sayılan STG-44 modelini sahaya sürdü. 2 yıl sonra 1947'de Mihail Kalashnikov efsanevi AK-47 tüfeğini tasarlarken iç mekanizma olarak farklı bir yol izlese de saldırı tüfeği konseptini ve dış ergonomiyi tamamen Almanlardan ilham alarak kurguladı. Almanların savaşın sonunda ürettiği bu silah konsepti Sovyetlerin üretimi basitleştiren tersine mühendisliği sayesinde dünyada 100 milyondan fazla üretilen ikonik bir silaha dönüştü. İşin en ilginç boyutuysa sınırları aşıp atmosferin ötesine kadar uzanıyor. Soğuk Savaş dönemindeki o büyük uzay yarışının ve bugünkü kıtalar arası balistik füzelerin temeli bile bir kopyalama operasyonuna dayanıyor. Hem Amerika hem de Sovyetler savaşın sonunda ele geçirdikleri Alman V-2 roketlerini tersine mühendislikle kopyalayarak kendi füze programlarını başlattı. Sonuç olarak savaş alanında en pahalı veya en gösterişli teknolojiye sahip olmak her zaman mutlak bir zafer getirmiyor. Bazen en basit, maliyeti en düşük ve üretim hattından en hızlı çıkabilen tasarımlar sahada fark oluşturuyor. İşleyen ve kendini kanıtlamış bir tasarım alıp doğrudan kullanmak devletler için her zaman en rasyonel seçenek olarak öne çıkıyor. Uzun lafın kısası, geleceğin savaşları sadece milyar dolarlık projelerle değil, sahada kendini kanıtlamış ucuz ve sürüler halinde üretilebilen pratik silah çözümleriyle kazanılacak. Tarih boyunca Sovyetlerden Çin'e, İran'dan Amerika'ya kadar sahadaki tüm güçlerin uyguladığı bu tersine mühendislik stratejisi, modern muharebenin en temel hayatta kalma kuralı olmayı önümüzdeki dönemde de sürdürecek.